Geçen gün herkes yine YT 6'yı konuştu. Adamlar en ufak açıklama yapıyor, ortalık sallanıyor. Ama bu kez gerçekten çok iyi haberler ve detaylar var. Sanırım artık ertelenmesinden korkmamıza gerek kalmadı. Öyle büyük bir oyun geliyor ki insan çıkmasına birkaç ay kalmasına inanamıyor bazen. Rockstar GTA'nın ön sipariş tarihini sonunda açıkladı. 25 Haziran için cüzdanları hazırlayın gençler. Kütüphaneye atacağız, geriye sadece gün saymak kalacak. Fiyat hakkında bilgimiz yok henüz fakat beklenen tabii ki 70-80 dolar bandında olması. Çok uçuk bir rakam yok beklentiler içinde. Günler geçip çıkış tarihi yaklaştıkça hype yükseliyor ve herkes şu an GTA'ya saldırmaya hazır. Her bilgi kırıntısının peşine düşüyoruz madem. Hem bildiklerimizi ufaktan tazeleyeceğim hem de kapaktaki ayrıntıların ne anlama geldiğini konuşacağız. Ha bu arada video hoşunuza giderse abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler. Bu köşe artık 25 yıllık bir klasik. Sol üst kısımda GTA 3'ten beri istisnasız her GTA kapağında bir helikopter görmeye alıştık. Bu kez gördüğümüz helikopteri aslında orijinal Vice City'den hatırlıyoruz. Sonradan GTA Online'a da dahil edilen bu amfibik helikopter tabii ki Sea Sparrow. İlginç olan aslında şu: helikopter hizmet için tasarlanmış fakat posterde bile minigunla görünüyor. Büyük ihtimalle yine teçhizat olmadan satışa sunulacak. Ve GTA Online'da olduğu gibi biz eklentilerle modifiye edeceğiz. Ama bu helikopterle plajda yapacaklarımızı düşünemiyorum. İnsan ister istemez bu fantezilere kapılıyor, yalan yok. Hanginiz ne hayaller kurdu oyun hakkında tahmin bile edemiyorum. Zaten oyun çıktığında YouTube GTA shotlarıyla da olacağından bol bol birbirimize o anları paylaşıp kim daha psikopat göreceğiz. Bu kapağın olmazsa olmazı tabii ki yine Lucia ve Jason ikilisi. Hikayeler hakkında şimdilik çok bir bilgimiz yok fakat Jason zaten doğuştan hırsız. Adam dolandırıcı ve hırsızların arasında büyümüş biri. Ha bir ara kafayı kırıp ben iyi biri olacağım triplerine girip orduya kaydolup birkaç yıl sonraki hayatı için kendini ve vücudunu geliştirdikten sonra yine bildiği işe devam ediyor tabii. Jason yine Key West'te kaçakçılarla kardeş kardeş takıldığından yerel halkın en sevdiği karakterlerden biri olacak. Devamlı ufak soygunlar peşinde olduğumuzdan umarım yanımızdan geçenler dakika başı suratımıza tükürmezler. Bu taş gibi ablamızın hikayesi biraz daha dramatik aslında. Aile her şeydir mottosu var kadında. Onlar için mermi yerim mermi atarım diyen Lucia tabii ki soluğu parmaklıklar ardında alıyor. Ailesi uğruna ceza çektiğinden suçlanacak bir tarafı da yok gibi zaten bu kızın. Jason'ın aksine seçimlerden ziyade mecburiyetten bu hayatın içinde gibi. Nasıl olduğunu bilmediğimiz şekilde oradan kurtulduktan sonra dersini aldığını söylese de pek öyle durmuyor tabii kapağa bakınca. Büyük ihtimalle Jason kanına girip bildiğimiz yoldan şaşmayalım, ben seni korurum bir yere kızı kandırıp yine belaya soktu. Ya da battı balık yan gider dedi Lucia, pek umursamıyor başına gelecekleri. Ben de iyi kurdum ha ayaküstü, hakkımı yedirmem. Detayları artık oyun çıktığında öğreneceğiz. Ama oyunun kapağındaki en sevdiğim detaylardan biri işte buydu. Büyük ihtimalle egzotik araçlardan ziyade bu motosiklet üstünde göreceksiniz beni oyunda. Çünkü sadece oyunlarda değil gerçek hayatta da ihlah olmaz bir motosiklet aşığıyımdır. İlk olarak Mayıs 2025'te Jason'ın altında gördüğünüz bu canavar Principal Albino 1 tabii ki. Fakat Jason'ın bindiğinden çok farklı görünüyor bu kez motosiklet. Hatta yalan yok, çok daha güzel görünüyor. Üzerinde birçok logo ve amblem de var bu sefer. Sadece boyayıp geçmeyeceğiz araçları belli ki. Vice City'deki dükkanlarda tonla tasarım seçeneği olacağından da bu şekilde emin olduk artık. Hatta Forza'ya rakip olabilecek kıvamda olursa şaşırmayın. En kötü 3-5 saatimizde o dükkanlarda geçecek, vallahi işimiz var. Bu arada helikopterde olduğu gibi motosiklette tam Vice City kapağında olduğu yerde. Vice City zamanında bu büyük olay olmuştu. Çünkü motosikletleri gördüğümüz ilk GTA oyunuydu Vice City. Motosikletin hemen arkasındaki polis aracı da zaten GTA 5'ten tanıyacağınız Los Santos'un belası Vapitlerden. Yemin ederim bıkmıştım artık bu araçları görmekten. Ama yine ne kadar bıksak da Rockstar peşimize takmaktan vazgeçmeyecek bunları belli ki. Tabii yine bir GTA klasiği. Oyunda hiçbir zaman görmeyeceğimiz o gizemli kadın. Belki bu kez bizi şaşırtır Rockstar ve hikayenin parçası olur bu kadın. Ama geleneği bozmazlarsa yine kapakta gördüğümüz gizemli kadın olarak kalacak. Giydiği formaya bakılırsa bu hanım ablamız Miami Dolphins NFL takımının Leonida versiyonunun hayranı. Zaten ikinci fragmandan takımın adında Vice City Manatees olduğunu öğrenmiştik. Ama kadın direkt olarak safkan Vice City kızı ya. Nereden mi anladım? İşte bu dövmeden. Ben buraların kızıyım, ayağınızı denk al diyor bize. Bileğindeki 305 dövmesi de zaten Miami'nin gerçek dünyadaki alan kodu. Kız fazlasıyla renkli ve eğlenceli duruyor bu arada. Kapakta harcanıp gitmesini isteyeceğimiz türden biri değil gibi. Bir kez olsun kuralları yıkın da şu kızı bir tanıyalım. Umarım Rockstar bu kez kuralları yıkar, bu hanımefendiyi hikayeye dahil eder. Göreceğiz bakalım. İnşallah yine harcanmayacak. Kapağın en ağır abisi de tabii ki bu timsah. Buralarda gezerken sizin ağzınıza sıçacağım der gibi bakıyor resmen. Ki sıçacak büyük ihtimalle. Abi markete bile dalmak nedir ya? Oyunda devamlı diken üstünde olacağımız bölgeler var bu psikopat yüzünden. GTA 6'nın devasa bölgesi olacak olan Grass Rivers'ın hakimi tam olarak bu yaratık işte. Ama şu sahneyi görünce ben yine de timsahlara üzüldüm ya. Büyük ihtimalle oyunda timsahtan çok bu avcıların peşine düşeceğim. Oyunda timsahları biri avlayacaksa o sadece ben olabilirim. Bu adama dikkat edin işte. Jacob Hurst Striptease kulübünün sahibi ve müzik yapımcısı Bobby büyük ihtimalle hikayede oldukça önemli bir rol oynayacak. Ortağa direkt Coen Prest ile kayıt stüdyosu da işleten Bobby biraz takıntılı ve karanlık işlere bulaşan biri aslında. Parmağındaki taş takan yüzeye bakınca
bakınca zaten adam ben buranın kralıyım Leoni'de benden sorulur diyor. Adamda öyle bir ego, öyle bir kibir var ki daha tanışmadan rahatsız etti beni. İşveren veya düşman olarak karşımıza çıkacağı kesin bu adamın. Abi baksana şu tipe. Tarafımızda görünse bile bu adam kesin kuyumuzu kazacak. Belli yani. Gariban Jason buna güvenirse sıçtık vallahi. Burnumuz boktan kurtulmaz. İşe koyulmadan önce pis pis sırıtan şeytanın teki resmen bu adam. O kulübü de elinden alacağım senin plak şirketinde. Beklesen Bobby, görüşeceğiz aslanım. Kulübü alınca da kapısına tabii yeni bir Pegassi'lerden çekmek lazım. GTA denince ultra lüks süper otomobiller de pakete dahil geliyor zaten. Aslında ilk kez görmedik zaten bu aracı. Birinci ve ikinci fragmanda karşımıza çıktı ama rengi farklıydı. O yüzden gözünüzden kaçmış olabilir belki. Araç Aventador'a çok benzemiyor mu ama? Gerçek Lambo kullanamıyoruz. Bununla idare edeceğiz artık. Ne yapalım? Hangimiz garajı yapıp bunlarla doldurmayacağız ki? Hepimiz ameli gibi görevden göreve koşup tüm pahalı araçları dizeceğiz yani garaja. Vice City kapağında da yine bir Lambo vardı zaten. Ama o klasik 1980 Contact çakmasıydı. Bu da direkt o araca gönderme belli ki. Kapakta bizim gibi kalifiye bir soyguncu da var. O da Raul Batista. Ama bu abi bizim gibi ufak işler peşinde koşmuyor. O tam bir profesyonel. Adamın uzmanlık alanı banka soygunları. Risk almazsan ödül yok diyen abimiz zaten Jason'ın mentoru falan. Ya da bu adamla tanışacağız, sağlam bir dostluk kuracağız, beraber işlere çıkacağız. Çok ilginç bir ayrıntı da var bu kısımda aslında. Raul'un elinde tuttuğu tüfeğin markası Duke. Bu marka aslında RDR evreninde olan oraya özgü bir marka. Yani ilk kez Red Dead Redemption ve GTA evrenleri çakışıyor. Benim bildiğim böyle ortak bir olay yaşanmamıştı şimdiye kadar. Eğer olduysa da paylaşın, öğreneyim arkadaşlar. Fragmanlarda başka Duke silahları da var bu arada. Belki bu geçişlerin devamı da gelir. Veya bambaşka şeylerle de karşılaşabiliriz oynarken. Bu arada Raul direkt bankanın önünde poz veriyor, baksana. Adamla soygundan soyguna koşacağız. Vallahi dürüst olayım, online kısımda en zevk alacağım içerik bunlar zaten. Oyunun senaryo kısmında da böyle sağlam bir adamla banka gezmeye razıyım ben. Şoförü olayım bu adamın, yine okeyim. Adam biliyor belli ki işi. Öğretir, bildiklerini biz de online kısımda kullanırız. Çünkü iş lazım, daha çok para lazım orada. Parayı kazanacağız ki bu teknelerden bol bol satın alıp gezebileceğiz. Yine ilk defa fragmanda kargo gemisinin yanından geçen bir su aracında görmüştük bu Clarion markasını. GTA evreni için yeni bir marka bu aslında. Bu yüzden ne tür araçlar üretiyor veya isimleri ne bilmiyoruz şimdilik. Fakat tasarıma bakınca sigaret Top Gun teknesinden ilham alınmış gibi duruyor. Üstlerinde uçan flamingo da Grass River çevresinde takıldıklarını gösteriyor aslında buradaki insanların. Ama keyfe bak, tekneye atlayacaksın, Grass River'da timsahların arasında hız yapacaksın. Vallahi tadından yenmez. Ve bunları yaşamamıza 2,5-3 ay kaldı ya sadece. Hepimiz nefesleri tuttuk. Eylül'ü atlatacağız, Leonidas eyaletine gireceğiz. Bir daha hangi sene çıkacağız bilmiyorum artık. Bu oyun gerçekten bambaşka bir seviyeye taşıyacak oyun dünyasını. Daha çıkmadan sinyalleri veriyor. Yeni bir şeyleri öğrendikçe paylaşmaya çalışacağım yine. Fakat kapakta görünenler bunlar gibi. Kaçırdığım veya eklemek istediğin şeyler olursa da yoruma beklerim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.